Merhabalar arkadaşlar, mutfağıma kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine sizlere muhteşem bir tarifle geldim. Kat kat kabaran, pul pul dağılan muhteşem bir lezzet katmer poğaçalar yapacağız. Tarifimize geçelim. İyi seyirler dilerim. Yoğurma kabımızın içerisine eritmiş olduğum yarım çay bardağı tereyağımı alıyorum. Üzerine yarım çay bardağı sıvı yağ ilave ediyorum. Toplamda 2 su bardağı süt kullandım arkadaşlar. Sütümüzün oda sıcaklığında olmasına özen gösterelim. Bir paket instant maya kullandım. Yaş maya da kullanabilirsiniz arkadaşlar. Üzerine 1 yemek kaşığı toz şeker ve 1 tatlı kaşığı tuz ilavesi yapıyorum. Sıvı malzemelerimi güzelce karıştırıyorum. Ben bu tarifim için toplamda 4,5 su bardağı un kullandım. Unumu azar azar ilave ederek yoğurma işlemine başlıyorum. Öncelikle böyle bir kaşık yardımıyla hamurumuz koyulaşana kadar karıştırıyoruz. Daha sonrasında kalan unumuzu ilave edip yavaş yavaş sakız gibi bir hamur olana kadar yoğurma işlemine devam ediyoruz. Ben bu malzemelerden bir tepsi katmer poğaça elde ettim arkadaşlar. Daha fazla yapmak isterseniz malzeme listenizi katlarıyla azaltıp çoğaltabilirsiniz. Ben 4,5 su bardağı un kullandım. Unumuzun marka ve kalitesine göre değişiklik gösterebileceği için unumuzu kontrollü bir şekilde azar azar ilave etmeye özen gösterelim. Evet, hamurumuzun kıvamı bu şekilde olacak. 5 su bardağı unumdan kalan un miktarı bu şekilde. Evet, hamurumuz çok güzel oldu. Üzerini kapatacağız ve yarım saat 40 dakika mayalanmaya bırakacağız. Ve mayalanan hamurumuzu tezgahımıza alıyoruz. Şöyle bir havasını çıkardıktan sonra 4 eşit parçaya bölüp 4 adet beze oluşturacağız. Önce bu şekilde göz kararı kesiyorum. Sonrasında büyükten küçüğe pay ederek 4 adet beze oluşturuyorum. Hamurumuz çok yumuşak bir hamur olduğu için aşağı yukarı 1 yemek kaşığı kadar undan yardım alıyoruz. Evet, 4 adet bezemi oluşturdum. Hiç bekleme yapmadan bezelerimi kenara alıyorum ve ilk yapmış olduğum bezeden başlayarak açma işlemine başlıyorum. Yine hafif bir şekilde azar azar un ilavesi yapıyorum ki hamurlarımız çok yumuşak olduğu için yapışmasın tezgahımıza. Özellikle kenarlarına bastırarak, kalın yerlerine bastırarak ve yapışmaya meyilli olan yerlerine azar azar un serperek göz kararı açıyoruz. Gerçekten görüntüsüyle, lezzetiyle muhteşem bir tarif oldu arkadaşlar. Bol bol yapıp buzluğa atıp özel günlerimize çıkarıp gönül rahatlığıyla taze yapılmış gibi tüketebileceğiniz muhteşem bir tarif oldu. Hamurlarımın arasına sürmek için dolu dolu 2 yemek kaşığı oda sıcaklığında tereyağından yardım aldım. Tereyağı yoksa margarin de kullanabilirsiniz. Evet, görmüş olduğunuz gibi açmış olduğum hamurların arasına her tarafına gelecek şekilde yumuşamış olan tereyağımdan sürüyorum. Tekrardan elimle böyle her tarafına gelmesine özen gösteriyorum. Ve yağlamış olduğumuz hamurumuzu şekilde görüldüğü gibi katlamalar yapıyoruz. Katladığımız taraflarına tekrardan yağ sürüyoruz ki araları kat kat kabarsın. Evet, tekrardan ikiye katlamış olduğum hamuru tekrardan bir kat daha katlıyorum. Şekilde görüldüğü gibi katlamış olduğum yere tekrardan yağ sürüyorum ve rulo haline getireceğim. Bütün hamurlarım bitene kadar bu işleme devam ediyorum. Evet arkadaşlar, siz videomu izlerken benim de sizden ufacık bir ricam olacak. İlk defa sizinle bu videoda karşılaşıyorsak bu ve bunun gibi güzel tariflerim için kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olmayı ve yepyeni tariflerimden haberdar olmak için bildirim zil sesini açmayı unutmayın. Kanalımı büyütüp güzel bir yerlere gelmek için sizin desteklerinize çok ihtiyacım var ve sizin destekleriniz sayesinde kanalımın çok güzel bir yerlere geleceğine gönülden inanıyorum. Videomun yorumlar kısmına tarifimle ve kanalımla alakalı görüş ve düşüncelerinizi bildiren mesajlarınızı bekliyor olacağım. Ayrıca beğenmiş olduğunuz videolarımı sosyal medya hesaplarınızdan dostlarınızla ve arkadaşlarınızla da paylaşarak bana destek olabilirsiniz.
Videomun yorumlar kısmına bir çiçek, böcek, emoji, nokta dahi olsa beni izlediğinizi bilmek, desteklerinizi görmek gerçekten çok mutlu ediyor beni arkadaşlar. Şimdiden destekleriniz için çok ama çok teşekkür ediyorum. Evet, ben sizinle sohbet ederken bu esnada tüm hamurlarımı açtım. Şekilde görüldüğü gibi yağladım, rulo haline getirdim. Tabağıma alıyorum, üzerini kapatıyorum kurumaması için ve buzdolabımızın üst bölümünde yarım saat dinlenmeye alıyoruz. İçerisindeki yağının donması için. Evet, dinlendirmiş olduğum bezelerimi dolaptan çıkarıyorum. Görmüş olduğunuz gibi 2 kat büyüklüğüne çıktı. Dolapta olmasına rağmen mayalanması devam etti. Ve şekilde görüldüğü gibi elimle bastırarak birazcık da undan yardım alarak güzelce açacağım arkadaşlar. Tekrardan bezelerimizi. Tariflerimi açıklayıcı ve pratik bir şekilde sunmaya çalışıyorum. Şayet unutmuş ve atlamış olduğum bir bölüm varsa yorumlar kısmından ulaşırsanız tekrardan dönüş yapar yardımcı olurum. Malzeme listesine videomun açıklama kısmından ulaşabilirsiniz. Evet, bezemi bu şekilde açtım. Görmüş olduğunuz gibi 2 santim kalınlığında. Tekrardan eritmiş olduğum tereyağı ve sıvı yağ karışımından yardım alarak her tarafını yağlıyorum. Ve şekilde görüldüğü gibi rulo haline getirip tepsime yerleştiriyorum. Çöreğimizin uç kısımlarının alt tarafa gelmesine özen gösteriyorum. Hamurum çok yumuşak, pamuk gibi bir hamur olduğu için açarken undan yardım alıyorum. Çok fazla olmamak şartıyla tabii ki yapışmaya meyilli olan yerlerine hafif hafif un serpiyorum. Ve şekilde görüldüğü gibi açıp rulo haline getirip tepsime yerleştiriyorum. Toplamda bu malzemelerden 4 adet katmer poğaça çıktı arkadaşlar. Uzun uzun olacak şekilde. Siz daha fazla yapmak isterseniz malzeme listenizi katlarıyla azaltıp çoğaltabilirsiniz. Evet, görmüş olduğunuz gibi eritmiş olduğum tereyağı sıvı yağ karışımından 2 yemek kaşığı kadar ekliyorum ve rulo haline getirip tepsime yerleştiriyorum. Gerçekten çok pratik, bir o kadar da lezzetli bir tarif oldu arkadaşlar. Bu şekilde tepsime yerleştiriyorum. Üzerini kapatıp tepsi maya salması için bir 15-20 dakika bekletiyorum. Bekletmiş olduğum hamurlarım 2 katı büyüklüğüne çıktı. Üzerine sürmek için 1 adet yumurta sarısı ve 1 yemek kaşığı sütten yardım alıyorum. İkisini güzelce karıştırdım ve bu şekilde katmer poğaçalarımın her tarafına gelecek şekilde sürüyorum. Süt ve yumurta karışımı bitene kadar bu işleme devam ediyorum. Tekrar sürüyorum. Görmüş olduğunuz gibi. Ve üzerlerine çizikler atacağım arkadaşlar. Ben böyle bir jiletten yardım aldım. Keskin bir bıçakla da aynı işlemi yapabilirsiniz. Bu esnada 180 derecede fırınımı ayarladım ve benim çöreklerim 180 derecelik fırında 20 dakikada pişti arkadaşlar. Her zaman söylediğim gibi fırınımızın markasına ve kalitesine göre pişirme süresi azalıp çoğalabilir. O yüzden kontrollü bir şekilde pişirmeye özen gösterelim. Sıcak fırınıma gönderiyorum ve katmer poğaçalarımın son hali arkadaşlar. Görüntüyü görüyorsunuz, gerçekten muhteşem bir lezzet oldu. Şayet dener ve benimle yorumlar kısmında paylaşırsanız düşüncelerinizi gerçekten çok mutlu olurum. Hala çok sıcak olmasına rağmen çekimimi tamamlamak adına bu şekilde son halini gösteriyorum. Görüyorsunuz arkadaşlar, gerçekten kat kat kabaran muhteşem bir tarif oldu. Bol bol yapıp buzluğumuza atıp özel günlerimizde çıkarıp tekrardan ısıtıp sıcacık fırından yeni çıkmış gibi tüketebileceğimiz harika bir tarif arkadaşlar. Bu şekilde bıçakla da kesip size dokusunu göstermek istiyorum. Gerçekten kat kat oldu. Evet arkadaşlar, siz çöreğimin son halini izlerken ben de size veda edeyim. Bir videomun daha sonuna geldim. Yepyeni tariflerde görüşmek üzere. Yapıp deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Desteklerinizi benden esirgemeyin. Şimdiden destekleriniz için teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.